Herkese selamlar, ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kosova'nın başkenti Priştine'deyim. Son videodayız arkadaşlar. Balkanlardaki son video. Bu videoda sizlere fiyatları göstereceğim. Market fiyatları, yemek fiyatları ve kafe fiyatlarını göstereceğim. Kıyaslama yapacağız. Hem Türkiye ile kıyaslama yapacağız hem de sizlere bu videoda hem Balkan ülkelerinde en sevdiğim ülkelerden bahsedeceğim. Ucuz mu değil mi, pahalı mı, hangi ülkeler daha pahalı, hangi ülke daha ucuz. Kosova'ya çok ucuz dediler. Ben de merak ettim. Market fiyatlarına dalacağım. Yemek fiyatlarına, kafe fiyatlarına, içecek fiyatlarına bir bakalım. Bakalım buradaki fiyatlar ne durumda? Gerçekten Türk lirasıyla burası gezilir mi? Ve gerçekten Kosova ucuz mu yoksa pahalı mı? Bu videoda hep beraber göreceğiz. Hazırsanız video başlasın. Şöyle burgerlar var, makarna var, noodle var, pasta var. Sizlere sadece bu videoda fiyatları göstermeyeceğim. Aynı zamanda kaç yılında geldiniz buraya peki? 99'da. 99'da. Savaş zamanı. Kahvaltıda genellikle börek tüketiliyor. Afiyet olsun. Şu kabağa ne olmuş ya böyle? Şöyle domatesler var, yeşil. Bunları turşu yapıyorlar. 500 gramlık makarna 90 cent. İtalya makarnası bu. Bakın bu biraların tanesi 65 cent. Hak edilmiş bir tatlı diye düşündüm. Şöyle. Afiyet olsun. Videoya başlamadan önce nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Benim keyfim yerinde. Son günümdeyim. Yarın buradan ayrılıyorum. Türkiye'ye dönüyorum. Yaklaşık bilmiyorum arkadaşlar. Benim son video Priştine'de ve son ülkem olabilir. Şöyle son ülkem olabilir. Yurt dışına birazcık ara verebilirim. Biraz bütçe kısıtlaması, bütçede sıkıntı var. Ekonomik kriz var. Sizlere bunu yansıtmamaya çalışıyordum ama merhaba. Bunu sizlere yansıtmamaya çalıştım ama gerçekten Orta Asya ve Balkanlar beni birazcık yıprattı açıkçası. Bütçe konusunda biraz sıkıntılar yaşadım. Biraz ara vereceğim. Benim de ihtiyacım var ara vermeye. Ondan sonra belki kaotik bir ülkeye gideriz. Bilmiyorum. Bir sonraki video ne olur onu da hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani sürpriz yerden de çıkabilirim. Farklı bir şey de çekebilirim. Bilmiyorum hiç şu anda kararsızım. Biraz dinlenebilirim. Ara verebilirim. Yani sizler bugüne kadar bana destek verdiniz. Desteğinizden ötürü çok teşekkür ederim. Hep yanımda oldunuz. Sürekli destekte bulundunuz. Yorumlarınızı okudum ve okumaya devam ediyorum. Ve sizin yorumlarınız gerçekten içtenlikle yazılmış yorumlar. Sırf destek olsun diye yorum yazmıyorsunuz. Gerçekten böyle videoyu yaşıyorsunuz, izliyorsunuz ve aklınıza gelen şeyleri yazıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız bu konuda. Beni desteklemeye devam edin. Bu videoda sizlere dediğim gibi market fiyatları, yemek fiyatlarını, genel fiyatlardan bahsedeceğim. Bakalım Kosova ucuz mu pahalı mı hep beraber göreceğiz bu videoda. Şu anda Rahibe Teresa meydanındayım. Burası işlek bir cadde. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Rahibe Teresa meydanı hemen şu önümüzde. Orada Büyük İskender'in heykeli var. Şöyle insanlar gördüğünüz gibi kalabalık. Sürekli kalabalık. Burası çok hareketli bir cadde. Araba ve hiçbir şekilde motor falan giremiyor buraya. Sadece yayalara açık bir yer. İnsanlar sağda solda kafelerde takılıyor, sosyalleşiyorlar. Kahvelerini içiyorlar, yemek yiyorlar. Vakit geçiriyorlar burada. Dün ben buraya geldim. Güneşli bir gündü. Çok güzel bir gündü. Yaklaşık 2 saat banklarda bir tane bankta oturdum. Şu ileride bir tane bankta. Güneşin altında çok iyi geldi ya. Bolca D vitamini aldım. Kendime geldim. Benim yaptığım konuşma birazcık veda konuşması gibi oldu ama yani veda konuşması değil bu tabii ki. Tamamen şey yapmıyorum. Birazcık ara veriyorum sadece. Fiyatlara başlayalım. Yani böyle sizlere buradan geçerken şuradaki bu fiyatı sizlere göstereyim. Burada çorba 3 Euro'dan başlıyor. Şöyle bu şekilde. Omletler var. Omlet en ucuzu 3,5 Euro'dan başlıyor. Pizzalar var. Medium pizza 4,5 Euro'dan başlıyor. Sandviçler var. Sandviç 3.90'dan başlıyor. Şöyle burgerlar var, makarna var, noodle var, pasta var. Şöyle makarnalar var. Ekranı durdurarak fiyatlara bakabilirsiniz. Şöyle tek tek göstereyim. Bakın buradaki makarnanın en ucuzu 5,5 Euro'ymuş. Böyle meydanda arkadaşlar burası hareketli bir yer. Sağda solda dediğim gibi kafe, restoranlar var. Böyle bir yerde yemeği yiyorsunuz. Yani 3 Euro'ya burada bir şeyler yiyebiliyorsunuz. 3,5 Euro'ya, 5,5 Euro'ya makarna yiyebiliyorsunuz. Ve burası turistik bir yer. Yani burası bir tık daha pahalı olabiliyor. Hani bunu biraz daha aşağıda yediğinizde daha ucuza, uyguna yiyebiliyorsunuz. Bir makarnayı 4 Euro'ya falan yiyebiliyorsunuz ya da 3,5 Euro'ya yiyebiliyorsunuz. Buranın dışında, bu bölgenin biraz dışına çıktığınızda. Şöyle bir kafeye geldim.
meydanda bu şekilde fiyatları göstereceğim sizlere. Can I get one espresso one? Bir tane espresso istedim. Espresso 2 euro. Şöyle latte var 2.30, 2.30. En ucuzu 2 euro. Espresso istedim. Sabah sabah daha bir şey yemedim. Bir espresso ile kendimize gelelim. Enerjisiz hissediyorum, modum düşük hissediyorum. Bir espresso içtikten sonra kendime gelebileceğimi düşünüyorum. Kendime gelirim herhalde. Fiyatları göstereyim. Bira var burada. Biralar 2 Euro'dan başlıyor. Aynen 2 Euro'dan başlıyor. 4 Euro'ya kadar çıkıyor biralar. Şöyle diğer içecekler var bu şekilde. Vodka var. Vodka 3,5 Euro'dan başlıyor. Şarap var. Şarap 4 Euro'dan başlıyor. Kırmızı şarap, beyaz şarap. Normal içecekler var burada. Margarita pizza 6 Euro burada. Böyle mojito var. 6 Euro mojito. Şöyle bir espresso geldi. Espresso güzel ya. Ben bunu içince kendime geliyorum. Ne kadar ödeyeceğim? Hesap geldi. 1.30'muş. 2 euro değil. 1.30. Hayret. Şaşırdım. Acaba yanlış mı baktım ben? 2 euro yazıyor burada. Evet 2 euro yazıyor ama hesap 1.30 euro geldi. Burada hem kahvenizi içiyorsunuz hem de gelen geçen insanları seyrediyorsunuz. Güzel oluyor. Şöyle göstereyim size. Hava yavaştan kendini bozmaya başladı. Yağmur yağacak gibi. Hatta birkaç tane damla düştü ama umarım yağmur yağmaz ya. Hazır oturmuşken sizlere Balkan ülkelerinden bahsedeyim arkadaşlar. Balkan ülkeleri 6 tane ülke. Yani Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya ve Kosova. Her ülkenin kendine has özelliği var, esprisi var diyelim. Karadağ turistik bir yer, pahalı bir yer, eğlence ülkesi. Özellikle Budva ve Kotor. Arnavutluk'ta çok bir şey göremedim. Arnavut Tiran'da normal, klasik bir burası gibi diyebilirim sizlere. Arnavut, Priştine gibi. İşkodra şehrine gittiğinizde ve Berat şehrine gittiğinizde Berat ilçesinde tarihi yapılar var, tarihi evler var. Osmanlı'da kalan bir sürü izler var ve büyük bir tane göl var. Kalesi yukarıda. Gezilecek yerleri var. Takılacak güzel bir şehir bence ve Tiran'a göre daha uygun. Ben Tiran'da bir dilim pizzayı 3,5 Euro'ya yedim. 3,5 Euro'ya benzer pizzayı, orta boy pizzayı yedim. 3,5 Euro'ya yedim ben İşkodra'da. Saraybosna'da çok güzel. Mostar zaten Vikings filminden çıkma bir şehir gibi. Yapıları çok ilginç. Çok hoşuma gitmişti benim. Yani ben Balkanları sadece yürüyerek gezdim arkadaşlar. Hiçbir toplu taşıma vesaire kullanmadım. Sizlere sadece bu videoda fiyatları göstermeyeceğim. Aynı zamanda bilgiler de vereceğim. Hani bilmeniz gereken şeyleri de anlatacağım sizlere. Buraya ben Balkanlara geldim. Normalde sim kartı veya eSIM alacaktım. eSIM'i biliyorsunuz olmadı. 60 euro benim 60 dolarım boşa gitti. Burada ben hiçbir şekilde internet kullanmadım. Sadece Wi-Fi'ye bağlanarak işimi hallettim ve çevrim dışı harita kullandım arkadaşlar. Gittiğim yerlerde zaten her yerde, hani sadece Kosova'da biraz kısıtlı ama gittiğiniz o Balkan ülkelerinde Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya'da gidin bir meydanda Wi-Fi'ye bakın. Ücretsiz, şifresiz Wi-Fi'ler var. Şifreli Wi-Fi'ler de varsa gidip mekana sorabilirsiniz. Size Wi-Fi şifresi veriyorlar. Yani yardımcı oluyorlar. Hiç yok çeken olmadı bana. Hiç hayır diyen olmadı. Hep Wi-Fi'ye bağlanarak işlerimi hallettim. Ki zaten dışarı gezdiğinizde haritayı kullanıyorsanız, çevrim dışı haritayı kullanıyorsanız rahat bir şekilde gezebilirsiniz. İşinizi görebilirsiniz. Telefonla internete işiniz mi var? 2 dakika birinden, mesela Burger King var buradan. 2 dakika Wi-Fi'ye girebiliyorsunuz. Ben buraya geldiğimde dün karşıda bir tane şey vardı, bir tane restoran vardı. Gittim hemen orada çalışana dedim ki Wi-Fi'ye bağlanır mısın? Hemen tak şifre girdi. Hiç direkt giriyorlar abi. Yardımcı oluyorlar gerçekten. Yani internet sıkıntısını hiç yaşamadım ben Balkanlarda. Sadece ilk videoda 60 dolar girdik, yani biraz zarara girdik. Bilseydim almazdım, uğraşmazdım. SIM kartı çok pahalı. SIM kartı bana pahalı geldiği için almadım. Çünkü her ülkede 5 gün, 6 gün veya bir hafta kaldım. Çok fazla kalmadım. Karadağ'da 2 gün kaldım zaten. 2 gece kaldım Karadağ'da. Gecelik 25 euroya çok fazla geldi bana Karadağ'da. Konaklama vesaire. Karadağ'da hem konaklama pahalı hem de yemek yoktu. Adamlar almışlar böreği, pizzayı. O kadar yani, böyle ana yemek çok yok, var ama çok pahalı. Onlar aşırı derecede pahalı. 15 Euro'dan başlıyor ana yemekler. Şimdi ben bir börekçiye gidiyorum. Bir börek yiyeceğim arkadaşlar. Hem de oradaki fiyatlara bir bakalım. Katedral burası. Tadilatta olduğu için önü. Katedrale giremiyorsunuz. Sadece dışarıdan görebiliyorsunuz. Her yerde kestane satıyorlar. Mısır satıyorlar her yerde. Kestane var, mısır var. Bu şekilde kestane. Ne kadar bu bir tane? 3 euro
grams. 3 euro. Ha 3 euro bir tane böyle. Bir tane 3 euro bu şekilde. Her yerde var kestane. Burada var. Karşı tarafta var. Şu hemen ileride bir tane var. Mısır satıyorlar. Közde mısır da var. Bu şekilde kestaneler de var. Kışın güzel oluyor ya. İnsanlar alıyor. Ben kestane pek sevmiyorum. Biraz acı oluyor ya, tatsız oluyor. Ben o yüzden sevmiyorum. Bazıları tatlı oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Ama bazıları da çok böyle hoş olmuyor. Gidelim bakalım, bir börekçi arıyorum. Birine sordum börekçi nerede diye. Buraya gönderdi beni. Bir sol tarafta falan dedi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bakın böyle kekler var. 2.60 euro. 2 eurodan başlıyor böyle. Gerçekten fiyatlar çok uygun. Hani bana bile uygun geliyorsa size bir hayli uygundur fiyatlar. Bakın 2 eurodan başlıyor. Yani 90 lira, 100 lira. 100 liradan başlıyor fiyatlar. 120 lira, 130 lira, 150 liraya falan çıkıyor. Bakın bir tane dilim baklava 80 sent. 1.30 sent. 1.5 euro baklava. Bu şekilde waffle'lar var. 3.20'den başlıyor. 2.80'e var. Bu şekilde fiyat. Hemen şöyle yemeğe bakalım. Bakın burada da yemekler var. Bu tabak 4 euro. Bu tabak 3 euro bu şekilde. Omlet var böyle, kahvaltı tabağı 3 eurodan başlıyor. 2.80'den başlıyor. Böyle bir tabak bence çok uygun. Vallahi kahvaltı için bence çok uygun. Şu şekilde sandviçler var. 3 eurodan başlıyor. 2.80'e var bu şekilde. Hamburgerler 2.80'den başlıyor. Pizza var bu şekilde fiyatlar. Sizce nasıl? Uygun mu, pahalı mı? Yani ben fiyatlara eğer ucuz diyorsam zaten siz pahalı demezsiniz yani. Türkiye ile kıyaslayalım fiyatları, bir de fiyatı Kosova asgari ücretiyle de kıyaslayalım. Buradaki asgari ücret 400 euro. 400 eurodan başlıyor. Bu böyle 700 euro, 1000 euroya kadar çıkıyor. Hani değişken, biraz değişken buradaki şeyler, buradaki maaşlar. Ama ben başta söylemiş olayım, 400 eurodan başlıyor. Tabii 400 euroya çalışan var mıdır bilmiyorum. Bir tane şeye çalışana soracağım. Oturduğum bir mekana soracağım. Garsona soracağım ne kadar kazanıyor aylık. Onu sizinle paylaşırım. Türkiye'de mi büyüdünüz? Hangi şehir? İzmir'de. İzmir'de büyüdünüz. İzmirlilere de benziyorsunuz vallahi. Vallahi. İzmirliler sarışın olur, yeşil gözlü olurlar. Doğru. Gezmeye mi geldin burada? Evet, geziyorum. Priştine'ye geziyorum. Öyle mi? Bu Çok benim son ülkem Balkanlardan. Öyle mi? Çok Evet. güzel. İsminiz Nasıl ne? buldun buraları? Avni. Avni. Ben de Fuat. Memnun Çok oldum. memnun oldum Ben de ya. memnun Çok oldum. mutlu oldum vallahi. Siz orada büyüdünüz. Tabii orada büyüdük de sonra savaş zamanında buraya geldik kaldık burada. İzmir'de büyüdünüz. Tabii. Kaç yaşında geri döndünüz? 27 yaşında 27 yaşında. daydım. Toplam kaç sene kaldınız? 20 yıl. 20 yıl. 20. Oo, bayağı kalmışsınız Bayağı orada. kaldım. Okudunuz mu orada? Okuduk da orada. Ondan sonra bir yarım kaldı. İşe başladık. Dünler üzerinde bilmiyorum. Türkiye'de nasıl? Evet. Sonra tekrar geldim buraya. Ben Kendi işiniz, mesleğiniz. Döner. Kendi mesleğim ama işim değil yani benim yani. Ben çalışıyorum yani burada. Burada çalışıyorsunuz. Orada da aynı şekilde Tabii devam aynı, ettiniz. aynı Hayatınızı iş öyle idam ettiniz. Kaç yılında geldiniz buraya peki? 99'da. 99'da. Tabii, savaş zamanında. Savaş zamanında geldiniz. Sıkıntılar oldu mu o dönem? Vallahi sıkıntı vardı ama yoktu o kadar yani. Çok yoktu. Yoktu o kadar. O zaman bitmek üzereydi. O zaman Forgiydi bilmem ne öyle geçti yani. 2008'de bağımsızlığını ilan etti ya. Tabii. Ne yaşadınız o zaman? Vallahi Çok mutlu oldunuz. mutlu olduk çünkü yani bir ülke olduk yani. Değil mi? Yok. Böyle bir sevinç oldu mu insanlarda? Kutlamalar oldu. Tabii o düğün gibi ya. Meydan var ya boydan boya şey yapmışlardı. Pasta, büyük pastalar, maşallah. Pastalar, Davullar, yemekler. yemekler, tam düğün yani. Kaç gün sürdü? Vallahi 2-3 gün sürdü. Öyle yemekler, hatırlıyorum, burada- bedava yemekler, Bedava, şenlikler. bedava. Ben buradaydım o zaman. 2008'de burada çalışıyordum. İnan ki bedava veriyordu. Bedava. Dönerim o taraftaydı. Ocağımı açmıştım. Allah Hep Allah. bedava veriyorduk yani. Hemen inşallah. dürüm sarıyordunuz, veriyordunuz, Ver, sarıyordunuz, ver, veriyordunuz. ver. Hepsi bedava, parasız yani. Mutluluktan yani. Her şey parasızdı o. 200 gün öyle geçmişti. Gazze'de biz üzülüyoruz. Evet, evet, evet. Biz yaşamıyoruz onu. Evet. Ama biz üzülüyoruz yani. Gerçekten. Çünkü onlar Müslümandır kardeşimiz. Gerçekten. Bakıyoruz televizyonlarda ekmekleri yok yani. Evet, Düşün. evet. Ekmek çocuklara ekmek peşinde Evet. bilmem ne. Zor, hayatı zor. Gerçekten Allah onlara yardım zor etsin. hayatlar var. Aynı burada yaşıyorlar. Evet. Aynı burada Umarım yaşıyorlar. biter ya o da bir an önce. Biterse dünyanın bence sıkıntısı kalmayacak herhalde. Kalmaz. İnşallah biter. Buradaki asgari ücreti söyledim gerçi 400 Euro'dan başlıyor diye. Mesela bir tane garson ne kadar alıyor? Yok 400 En az. 400 kalktı o.
En azından bir garson 500, 600. Ha bir artmış o zaman değil mi? 600'e kadar gidiyor. Bir 600'den başlıyor. Başlıyor. Ha. 600'den başlıyor. Ama garsonlardan baksan zaten onlar 600'den alıyor baksın. Anlatabiliyor muyum? Baksişleri de var. Yani 1000'i geçiyor zaten onlar. Daha fazla da alan Tabii var. 1000'i geçiyor onlar. Yani fena değil yani. Şimdi aylıklar arttı. Güzel yani. Hayat pahalılığı nasıl? Vallahi Kosovalılar için. o aylıklar şimdi normal. Buradaki sizin için yani. Tabii, Normal değil mi? Normal. Normal. Ben mesela yani 1000 euro alıyorum aylık. Bana artıyor yani falan. Evet, işte güzel, Kendi çok evim güzel. var, kira değil, bir şey değil. Kendi evi var. Çok güzel. Bakın bu meydan devam ediyor yürüyüş yeri. Buraya araba falan girmiyor kolay kolay. Şuraya girmiyor. Gerçi buraya falan girebiliyor da. Sadece çalışanlar giriyor. İşi olanlar giriyor. Normal vatandaş arabasıyla buraya giremiyor. Devam ediyor. Üniversite yolu. Üniversite öğrencilerin geçtiği yol. Full üniversite öğrencileri var burada. Burada bir kahvaltı yapalım arkadaşlar. Vallahi iyi ki buraya geldim ya. Abiyi tanıdım. Güzel bir sohbet oldu. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra şurada bir tane market görmüştüm. Sizlere oradaki market fiyatlarını bir gösterelim. Umarım marketten kovulmayız da. Asgari ücretini de öğrendik. 600 Euro'dan başlıyor. İşte bahşişlerle beraber bir 700-800 oluyordur. Yani anladığım kadarıyla iyi. Çok güzel gidiyor. Teşekkürler Faleminderit. Eyvallah. Şöyle Faleminderit diyorum arkadaşlar. Faleminderit teşekkür etmek. Şöyle açık ayran getirdi. Bir tane böyle ıspanaklı, peynirli börek. Balkanlara ilk geldiğinizde bunu zaten direkt yiyorsunuz. Ben Arnavutluğa geldiğimde kahvaltıda insanlar börek yiyor. Ben de börek yemiştim. Nasiplenmiştim. Yani börekten kaçamıyorsunuz burada. Kahvaltıda genellikle börek tüketiliyor. Koca böyle gayet de büyük yani doyurucu 1.60 euro. Yaklaşık Türk lirasıyla da 70 lira falan. Şu anda arkamda bir tane market var. IB marketi. Yani bu da BİM A101 gibi düşünebilirsiniz burayı. Migros derecesinde bir market. Bu marketteki fiyatları sizlere göstereceğim. Haydi içeri girelim. Şöyle 1 litrelik meyve suları var. 1,5 Euro'dan başlıyor. Yani 75 liradan başlıyor. Böyle 1.30 Euro'ya da var. Daha ucuzmuş bu. Bu da yaklaşık 60 lira falan. Şöyle 1 litrelik yağ var. Mısır yağı. 3.19 Euro. Bu şekilde kurutulmuş etler de var. Bu etleri pazarda daha çok görürsünüz. Burada 23.90 yani 24 Euro kilosu. Böyle 18-20'ye var bu şekilde. Bakın bu parça 8 Euro'ymuş o. 7 Euro'ya var böyle bir tane. Şu şekilde sucuklar var. 7.90, 7.80, 5.70 Euro. Süt reyonu 1 litrelik sütler bu şekilde. 1.15'ten başlıyor süt. Böyle fiyatlar değişiyor. 1 Euro'ya var. 1.09 Euro. 1 Euro olarak hesaplayabiliriz. Yani 50 liraya bir tane 1 litrelik süt alabiliyorsunuz. For YouTube no problem. Problem. Arkadaşlar çalışan geldi, çekim yapamazsın dedi. Ben de bir şey diyemedim, çıktım. Çekim yasak dedi. Normal bir çalışan, belki kafasına göre öyle dedi de. Ben dedim sadece fiyatları göstereyim. Bunda kötü bir şey yok ki dedim. Marketin adını bile söylemiyorum hani. Kötü bir şey yapmıyorum demeye çalıştım da. Yine yok dedi, çekemezsin dedi. Ben de çıktım o marketten, başka bir markete bakalım. Başka bir marketin fiyatlarını sizlere göstereceğim. Ayrıca pazardaki fiyatlarını da size göstereceğim. Bir pazara geldik. Bu yerel halkın alışveriş yaptığı bir pazar. Buradaki meyve ve sebze fiyatlarını göstereyim size. Meyve ve sebze fiyatları markette daha pahalı oluyor. Burada bir tık daha uygun oluyor. Genellikle burada muz 1 euro ise markette 2 euroya kadar çıkabiliyor. 30'lu yumurta 4.20. 30'lu yumurta 3.80. Bu da ortalama 190 liraya tekabül ediyor. Yumurtaların koliksi Türk lirasıyla 190 lira. Bakın domateslerin kilosu 50 centmiş. Burada böyle ikinci el eşyalar da var, bit pazarı gibi. Burada hem bit pazarı var hem de meyve sebzeler iç içe satılıyor. Çoğu tezgahta şey yazmıyor, fiyat yazmıyor. O yüzden direkt geçiyorum. Buranın yumurtası bu. Hem yumurta hem peynirli. Lokal peynir abi? Jo, no lokal. Yani Priştine peynir. Vuštrija penje. Boşnia? Mitrovica, Vuštrija. Ha, Mitrovica. Buranın bir şehri Mitrovica. Oranın peyniriymiş. Kilosu Kater. Kapes. Katet. 8. 4, 5, 8 kilosu. Euro. Faleminderit abi. Bu pazar da böyle arkadaşlar. Biraz karışık bir pazar ya. Ben bir önceki videoda da buraya geldim. Burayı görmüştüm. Bayağı karışık bir pazar. Direkt çıkalım buradan. Fiyat etiketleri de koymamışlar. Hani fiyatlara bakalım, şey yapalım. Sizlere söyleyeyim. Ama benim gördüğüm domatesin kilosu 50 cent. Yani 25 lira falan.
Şu kabağa ne olmuş ya böyle? Benim böyle şeylere fobim var arkadaşlar. Böyle şu anda bakmamak için kendimi zor tutuyorum. Delikli nesnelere. Klostrofobi mi oluyordu? Ne oluyordu? Fobim var. Onu ben şeyde görmüştüm. Bir Twitter'da bir tane kadının omuzunda bir sürü şey vardı. Böyle yapışmışlardı böcekler. Delikli nesne gibi görünüyorlardı yan yana olan böyle. O gün işte benim öyle şeylere fobim olduğunu anlamıştım. Ha bakın burada domates var. Domates 50 cent. Böyle 50 cent kilosu. Şeftali 1.20 cent. Bu böyle 1.30 cent. Üzüm var. Üzüm 1 euro. Bakın böyle domatesler de çok güzel yani. 50 cent. Tezgahlarda çok biber görüyorum ya. Bu biberleri kurutuyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bir sürü biber var. Böyle çuvallarla satıyorlar hatta. Bakın bu biberlerden bahsediyorum. Hem kırmızı biber var hem de böyle bu renkli biberler var. Sarı biberler mi oluyor? Beyaz mı oluyor? Ne oluyor? Bir tane çuval mesela şöyle. Bu ne kadar abi? Abi, Evet abi. 2 euro. 2 euro abi. Komple 3 kilo. Bu böyle 2 euro. Bu şekilde 2 euro arkadaşlar. Kaç kilo bu? 3 kilo. Aa 3 kiloymuş. Gayet uygun bence. Çok ucuz. Zaten padiyex kalmadı diye. Evet. Kırmızı biber de var böyle. Sana bunları kurutmak için alıyorlardır insanlar ya. Lahana var orada. Lahana mı? Marul mu? Marul galiba. Ya lahana ile marul çok şey ya benziyor birbirine. 1 euro. Marul olacak. Evet marul bu. Kopa. Şurada 50 centmiş. Buradaki 1 euroymuş. Burada da 1 euro. Şöyle domatesler var. Yeşil. Bunları turşu yapıyorlar. Böyle pazar devam ediyor. Şu tarafta da var pazar. Şu arka tarafta da devam ediyor. Ama arka taraftaki pazar biraz daha bit pazarına. Bit pazarı da karışmış durumda orada. Hem meyveler, sebzeler hem de ikinci el ayakkabı, ne bileyim elektronik eşyalar satıyorlar orada abiler. Bu tarafta da sigara satanlar var. Elektronik eşya satanlar var. Böyle devam ediyor. Burası da böyle. Şimdi buradaki markete girelim. Ben size pazar fiyatlarını, pazardaki meyve sebze fiyatlarını gösterdiğim için buradaki meyve sebze fiyatlarına bakmaya gerek yok diye düşünüyorum. Umarım buradan kovulmayız. Haydi başlayalım. Çok böyle dikkat çekmeden sizlere fiyatları göstereceğim. Hızlı bir şekilde buradan çıkalım. Bakın küçük su 25. Bir tane küçük su 25 cent. Bu biraz daha düzenli bir market. Çünkü turistik bir bölgede. O yüzden bir tık daha düzenli gibi gördüm. Mesela cipslere bakalım. Bu patos burada 69 yani 70 cent bir tane patos. Çok az ya. Kaç gram bu? Kaç gram olduğunu göremedim. 61 grammış. Böyle bir tane bu cipsten bu 3 euro. Bunun tanesi böyle. 90 gramlık Doritos var bu şekilde. 1.20 cent. Bakın buradaki tadım Türk ürünleri var. Böyle tadım var. 75 gramlık karışık kuru yemiş 1.95 cent yani 2 euro gibi. 100 lira falan 90-100 lira arası. Bizim Türkiye'de daha pahalı bu. Böyle kavrulmuş badem içi var. 3 euro diyelim. Fıstık var 90 gram 3.90 cent. Şöyle kavrulmuş fındık içi var 180 gram fiyatı yazmıyor. Kaju var 140 gram 4.80 cent. Sizlere böyle burada temel ürünleri göstereceğim. Bir de buraya geldiğinizde abur cubur işte cips, kola, alkol bunların fiyatını göstereceğim. Gösterdiğim temel ürünler yağ, peçete, un veya deterjan bunlar Türkiye ile kıyaslamak için. Sizlere gösterdiğim cips, içecek vesaire buraya geldiğinizde işte ne kadar harcamanız gerekiyor? Bir içeceği ne kadar verebilirsiniz? Ne kadar vereceksiniz? Bir cipse ne kadar vereceksiniz? Onun için ben sizlere o fiyatları gösteriyorum. Hem de Türkiye ile de kıyaslayabilirsiniz bunu. Bakın böyle bir Ariel var. 3 kiloluk. 11 euro. Bu arada 13,5'tan 11 euroya düşmüş. Şöyle ikili rulo peçete 90 cent. Özellikle Türk ürünleri burada daha ucuz. Bizim Türkiye'ye göre. Bakın bu kaç tane var içinde? Şöyle kaç tane var ya? 10 tane tuvalet kağıdı 4 euro. Makarnaya bakalım. 500 gramlık makarna 90 cent. İtalya makarnası bu. İtalya'dan gelmiş. Şöyle İtalya'dan gelmiş. Nereden geldiklerini de gösteriyorlar arkadaşlar böyle. İtalya markası, Türk markası varsa göster. Bunlar komple böyle İtalya'dan gelenler. 90 centten başlıyor. 500 gramlık makarna. Türkiye yok mu? Türk makarnası yok mu burada? Yok. Bazen gözümden kaçabiliyor. O kadar çok ürün var ki sizlere gösterebileceğim. Gözümden kaçan ürünler varsa arkadaşlar ekranı durdurarak örnek veriyorum. Ben bunu gösteriyorum size ama şu da görünüyor. Bunun fiyatına da bakabilirsiniz. Ekranı durdurabilirsiniz. Bu unların ekmek unu mu yoksa nişasta mı ben bunu çözemedim. Sanırım ekmek unu olacak. 1 eurodan başlıyor. 1 kilosu 1 euro. 5 kilosu 4.30 cent. Böyle değişik şeyler var. Mesela bu var böyle. En ucuzu 90 cent. 1 kiloluk un.
Bakın bu biraların tanesi 65 cent. Şöyle bir değişik markalı bira var. Burada Pınar Süt var. Pınar Süt burada 1 litrelik Pınar Süt 1.30 cent. Türkiye'de ne kadar arkadaşlar? Bunu yorumlara yazabilirsiniz mesela. En ucuzu 1.15 var. 1 euroya var. Kosova ürünü. Bu Kosova'ya ait olduğu için daha ucuz oluyor. Aynen en ucuzu buymuş 1 euro. Türkiye'den gelen bu yağın litresi 1 litresi 3 euro. Türkiye'den gelmiş. Türk markalı yağ bu. En ucuzu 1.65. 1.65 cent en ucuzu. 1 litrelik yağ. Ve en pahalısı buymuş. 3.19. Şöyle bebek bezleri var reyonda. Sizlere fiyatları göstereceğim. Siz kaçlı yaşına falan bakarsanız 6 ile 10 kilo. 6-10 kilo arası 15,5 euroymuş. 6 ile 10 kilo arası bebek bezleri. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatlar bu şekilde. Hızlı hızlı geçeyim. Burayı da göstereyim size. Bakın deodorantların bir tanesi 4 Euro'dan başlıyor. Yani yaklaşık 200 liradan başlıyor deodorantlar. Fiyatlar bu şekilde değişiyor. 4 Euro'ya var, 2 Euro'ya var, 3 Euro'ya var, 5 Euro'ya var, 3 Euro mesela bu. Axe 3.40 cent. Şunlar var böyle 3 Euro, 3.19, 3.19, 3.60. Canınız Nutella çekti. Ben sabahları Nutella yemeden güne başlamıyorum diyorsanız Nutella burada 4 euro. Bu gördüğünüz Nutella 4 euro. Bu 2.80 cent. 4 euro. Şöyle 7 euro. Fiyatlar bu şekilde. Milka'lar var. Milka 8 euro. Ben jelibon seviyorum. Jelibon yemeden güne devam edemiyorum diyorsanız da burada jelibonlar var. Böyle bu Türk markalı 90 cent. 90 cent'e var. 1 euroya var. 1 euro. 90 cent bu şekilde. Haribo 1.15 cent. 1.15. Böyle jelibonların fiyatı da bu şekilde. Şöyle bir tane Snickers 70 cent yani 35 lira falan bir tanesi. Benim canım çikolata çekti, bir çikolata yiyeyim, çikolata krizine girdim derseniz de fiyatlar bu şekilde. 35 liraya bir tane Snickers çikolata alabiliyorsunuz. Ve büyük bir market. Migros gibi bir yer burası ya. Çok büyük. Ve düzenli. Bakın burada kahveler var. Kahvenin fiyatı yazmıyor ya. Yazmıyor. Üzerlerinde de yazmıyor. Kapakta da fiyat yazmıyor. Şuradan böyle gösterebilirim. Jacobs. Şu kahve 6.20 cent. 6.20 cent böyle. Nescafe var 3.80 cent. Şöyle meyve suları var. 1 litrelik meyve suları 1.5 Euro'dan başlıyor. 2 Euro'ya çıkıyor. 2.60. 2 Euro'ya kadar çıkıyor. 1.30'dan başlıyor hatta Makedonya meyve suyu. 1.15'e bile var. Yani 1 Euro'ya 1 litrelik meyve suyu alabiliyorsunuz buradan. 90 cent'te hatta bakın 90 cent'te bile var. Kosova markalı. Markette biraz daha rahat davrandım. Bir tık daha böyle rahat davrandığım için sonlara doğru uyarı yedim ve yasak dedi bana. O yüzden çıktım oradan. Zaten sizlere yeterince fiyatları gösterdim. Fiyatlar nasıl sizce arkadaşlar? Yani Türkiye kıyasla, buradaki asgari ücretle kıyasla fiyatlar nasıl? Uygun mu? Avni abi duydunuz orada börek yediğim yerde. Abi dedi bizim için orta yani normal dedi. Çok pahalı değil, ucuz da değil dedi. Normal yani memnunlar demek ki. Bu da çok güzel bir şey bence. Yerel halkın böyle alım gücünün yüksek olması, iyi geçinmeleri çok güzel ve devam ediyoruz arkadaşlar. Fiyatları göstermeye devam edeceğim ve zaten dediğim gibi sadece fiyat ve genel fiyat ve market, yemek, kafe fiyatları olmayacak bu video. Sizlere aklıma geldikçe anlatmaya çalışacağım. Yani Balkanlarla kıyaslıyoruz burayı. Merhaba. Kamerayı kendime çevirince arkadaki insanlar böyle el sallıyor. Onlar onlara dönük olduğunu zannediyorlar. Neyse böyle sizlere hem anlatayım, genel bir değerlendirme yaparız. Bu videoda yapıyoruz ki zaten. Hem de fiyatları gösterelim ama şu anda bana göre gerçekten Kosova bence evet Balkanların en ucuz ülkesi diyebiliriz ki bize göre ucuz. Altını çizelim. Bize göre ucuz bir ülke ama buradaki halk için de çok ucuz değil, çok da pahalı değil. Bu da güzel bir haber. İnsanların böyle geçinebilmesi, iyi yaşamaları güzel bir şey. Onlar için de uygun yani normal. Bu arada arkadaşlar zaten söylememe gerek yok. Biliyorum ki siz ben söylemeden bile yapıyorsunuz. İzlerken beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz, hype puanı veriyorsunuzdur ama benim size söylemem gerekiyor. YouTube bunu bizden istiyor. Yani beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın, hype puanı vermeyi unutmayız ki zaten unutmuyorsunuz. Yorumlarınız gerçekten çok içtenlikle yorumlar. Size zaten hatırlatmaya gerek yok. Siz yapıyorsunuz bunu ama yine de ben böyle videolarımda ara ara hatırlatmak zorundayım ki
bazen unutanlarınız oluyor. Ve kanalın etkileşimi aşırı derecede düşük arkadaşlar, düştü. Yani bunu o yüzden sizden daha fazla destek bekliyorum. İzleyip, paylaşıp, hype puanı verirseniz benim için çok iyi olur. Sizlere fiyatı gösterdiğim yere geldim tekrardan. Buradan bir tatlı yiyelim arkadaşlar. Ben normalde tatlı sevmiyorum ama bir tane tatlı çekti canım. Nereden çıktı bilmiyorum ama şu çok dikkatimi çekti. Brownie seviyorum ben zaten. Üstünde böyle bir karamel var sanırım. Şu brownie'den bir tane alacağım. Bundan bir tane yiyeceğim. Çok çeşit var. Zaten buraya bakmaya gerek yok. Ben Gaziantep'te oturuyorum. Bunu yiyorum zaten. Burada pek güzel çıkacağını zannetmiyorum. Waffle var. Böyle çikolatalar vesaire var. Ben şundan alacağım ya bir tane. Bundan alacağım. Evet. 2,5 euroya bunu yiyeceğim. Arkadaşlar tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. 2,5 euro dediğim gibi. Yani bence hak edilmiş bir tatlı. Ne diyorsunuz? Hak edilmiş bir tatlı mı değil mi? Son günümde kendimi bir şımartayım dedim ya. Son günümdeyim zaten. Yarın buradan ayrılacağım. Ayrılmadan önce bir tatlı yiyelim dedim. Genellikle size böyle göstermem. Kamera dışında da tatlı yemem. Yesem de sizlere göstereyim olduğu gibi. Yani sizin arkanızdan iş çevirmiyorum. Sizin arkanızdan farklı şeyler yemiyorum. Farklı şeyler yapmıyorum. Ne yaparsam göstermeye çalışıyorum olduğu gibi. Şöyle bir tatlı yiyelim. Normalde sevmem ama böyle bir vücut istediği gibi, böyle bir çok istemeyince ben böyle şeyler yemem, tüketmem. Nedense böyle bir canım istedi. Bir tatlı yiyeyim dedim. Hem de son günüm. Hak edilmiş bir tatlı diye düşündüm. Şöyle. Afiyet olsun. Bildiğiniz brownie. Markette aldığımız brownie. Ama üstündeki bu karamel çok güzel. Baya güzelmiş. Karamel dondurma. Evet, soğuk. Brownie'nin kendisi sıcak. Üstündeki soğuk. Ve çok güzel, lezzetli. Balkanlarda en sevdiğim yemek, çok şaşıracaksınız, dana etiyle yapılan çorba Üsküp'te. Üsküp'teki o çorba çok güzeldi. Benim Üsküp yemek turu yapmıştım Üsküp'te. İzleyenleriniz vardır. Ben o çorbayı çok sevdim. İkinci olarak da Bosna Hersek'te Travnik'teki cevabi köftesi. Baharatı çok güzeldi. O da çok güzeldi. Çok lezzetliydi. O da favori yemeğim. Onun dışında diğer şeyleri söylemeye gerek yok. Onlar klasik bildiğiniz, tattığımız şeyler. Ama en sevdiğim iki yemek bu oldu. Tatlı olarak da Üsküp'te yediğim nugger var ya, nugger arkadaşlar, sandviç. Dondurma dolaplarından nuggerlar oluyor, sandviç. O çok güzeldi. Onun gibi bir tat vardı. Hemen hemen aynı diyebilirim. O benim hoşuma gitmişti Üsküp'teki tatlı olarak. Çok lezzetli. Arkadaşlar konaklamaya gelirsek buraya sezon dışındayız. Buraya gecelik 6 euro ödüyorum. Sezon dışı olmasaydı en az 10 euro ödeyecektim geceliğe. Balkanlarda kaldığım en ucuz hostel oldu burası. Kosova Priştine 6 euro. En pahalı kaldığım hostel de Karadağ'da. Kotor'da mıydı sanırım, evet. 25 euro falan ödemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Gecelik 25 euro ödemiştim. Yani en fazla 25 euro ödeyeceksiniz bir gece. En az da 10 euro diyelim. Yani siz eğer tek başınıza geliyorsanız 10 euro konaklamaya ayırmanız gerekiyor. 10 euro da yemeğe ayırmanız gerekiyor. Yemek 10 euro, konaklama 10 euro, günlük 20 euro. Şehir içindeki ulaşıma ayırmanız gereken bir para varsa da şehir içinde pek ulaşım gerektirmiyor. Yani şehir içinde çok böyle araç falan kullanmanız gerekmeyecek. Toplu taşıma kullanabilirsiniz. Onlar çok ucuz zaten. Onlar 50 cent, 25 centten başlıyor. Taksi kullanacaksanız da taksiler bir tık daha pahalı, evet. Yani günlük ulaşıma da 10 euro dersek günlük 30 euroya bence Balkan turu yapabilirsiniz. Karadağ çok daha pahalı olacak. Orada kısa kalırsınız. 2 gün 3 gün kalırsınız. Ekonomi geziyorsanız tabii hemen oradan işte benim gibi Bosna Hersek'e geçebilirsiniz veya başka ülkeye geçebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Rota size kalmış bir şey ama rotayı bana soracaksanız eğer benim gibi Arnavutluk'tan başlayın. Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya ve Kosova'ya gelin. O size kalmış bir şey. Uçağınız nereden dönüş neredense öyle yapın ama bir yerden başlıyorsanız dönüşü oradan yapmayın. Son ülkeden dönüş yapın. Yani son ülkeye gidip de tekrardan başa dönmeyin. O öyle yapan var. Hostelde tanıştım arkadaşlar. Öyle yapmışlar. Yani başa dönüyor. Başladığı yerden dönüş uçağı almış. Çok yanlış bence. Yani en son ülkesi neresiyse oradan dönüş alması gerekiyor. Yani öyle yapın. Dönüşü öyle yapın. Ben de öyle yaptım mesela. En son Kosova'ya geldim. Kosova'dan döneceğim. Böyle arkadaşlar yeme, içme, konaklama, yani günlük ortalama 30 euro. 2 kişi gelirseniz zaten güzel otelde kalırsınız. 2 kişi daha avantajlı oluyor. Tek başınıza geliyorsanız da böyle yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun.
Şöyle artık hostele dönüş yolu göründü. Gün batıyor. Şöyle güneş bulutların arkasında yine soğuk bir hava var yine de. Daha da soğuyor. Akşamları çok soğuk oluyor. Dün akşam ben markete kadar çıktım. İnanılmaz soğuktu. Zaten dün akşam yağmur yağıyordu. Yağmurlu bir hava vardı. Ayaz vardı bildiğiniz. Yağmur yağınca biraz soğuk düşüyor açıkçası. Soğuk bir tık daha düşüyor da. Gündüzleri yine güzel ya. Gündüzleri. Acaba buralar hep böyle mi oluyor yoksa bir ay sonra, bir hafta sonra, 10 gün sonra havalar bozacak mı bilmiyorum. Balkanların havası sürekli yağmurlu oluyor. Gri oluyor. Gri bulutlu oluyormuş. Avrupa işte, klasik Avrupa arkadaşlar. Almanya'da yaşayanlar bilir bunu. Sizce fiyatlar nasıldı bugünkü fiyatlar? Market fiyatları, yemek fiyatları, kafedeki fiyatlar. Ben sizlere böyle fiyatları göstermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Yemek istiyorum. Orada börek fiyatlarını gösterdim. Market genel olarak bana göre bir tık, yani şöyle düşüneyim. Gezgin olarak değil de böyle tatile gelen biri için bence fiyatlar uygun geldi bana. Ben tatile gideceğim ve fiyatlar bu şekilde olacak. Kabulüm ben. Yani sizin düşünceleriniz nasıl? Sizce hangi fiyatlar daha uygun? Hangisi daha pahalı? Türkiye ile kıyasla market fiyatları nasıl? Yemek nasıl? Dışarıdaki içecek, mesela ben ben brownie yedim. Tatlı yedim 2,5 euroya. Ucuz muydu? Pahalı mıydı? Ben onu Türkiye'de ne kadara yerdim? Yani tahminimce bir 300-400 verirdim ben ona. Ama ben burada 2,5 euro. Yaklaşık 130 lira verdim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Neyse, videoyu uzatmaya da gerek yok. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın. Hype puanı vermeyi unutmayın. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Bir sonraki videoda artık ne olacağını bilmiyorum. Dediğim gibi birazcık ara vereceğim. Çok ara verir miyim bilmiyorum. Belki ara vermeden bir sonraki videoya geçeriz. Belki de ara vereceğim. Belki de size bunu göstermeyeceğim. Hiç bilmiyorum, inanın hiç bilmiyorum. Biraz toparlanmaya ihtiyacım var. Toparlandıktan sonra bir şeyler yaparız. Bir sonraki video ne olacağını bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki video ne olabilir? Ne istiyorsunuz? Ne yapabilirim? Ucuz ülkeye gitmem gerekiyor eğer gidersem de. Ki gerçekten ucuz ülke kalmadı. Orta Doğu'yu neredeyse bitirdim. Aklıma bir şey gelmiyor. Top sizde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.